Merhabalar efendim. Yine cinsellikle ilgili bir konu konuşacağız ve size 12 altın kural vereceğim. Cinsellikte olmazsa olmaz. Bu kuralları hayatınıza aldığınız zaman çok daha keyifli bir cinsel yaşamınız olabilir. Şimdi yatakta iyi değildir diye bir cümle var. Aslında bu hem çok aşağılayıcı hem de anlam algısı bazen kişiden kişiye değişebiliyor. Kadınlar için yumuşak ve şefkatli dokunuşlar kadın cinselliğinin olmazsa olmazı, kadının arzuyu hissetmesi de etkili. Bazı kadınlar da yumuşak dokunuşlardan hoşlanmayabiliyor ama bu kadınların sayısı çok nadir ve bu kadınlar aslında böyle geçmişte ilk cinsel deneyimlerinde, ilk erotik hazlanmalarında işte bu sert pornolara maruz kalan kadınlar. Böyle olup olmadığını anlamanız için sorarak ya da tecrübe ederek öğrenmeniz gerekiyor. Sorunların temelinde çözüm İletişim, açık iletişim. Net olarak partnerlerin birbirinden beklentilerini, isteklerini, fantazilerini aktarabiliyor olması gerekiyor. Cinsel sorunların nedenlerini anlamanıza yardımcı olacak ayrıntıları vereceğim size. Sorunların ortadan kaldırılması ve sağlıklı bir cinsel yaşama aslında sahip olabilmeniz için ihtiyaç duyduğunuz bilgiler var burada. Kısa açıklayacağım bunları size. Danışan olarak gelen kişilere biz bu altın kurallara göre gözden geçiriyoruz. Nerede noksanlık var, nerede sıkıntı var. Biz o zaman o çiftte bu nokta üzerinde çalışıyoruz ve buna göre ilerliyoruz. Birincisi açık iletişim. Diğeri ideal ortam. Üçüncüsü dokunma ve okşama. Dördüncüsü aşk oyunları. Beşincisi ön sevişme. Altıncısı kadının ve erkeğin kendini tanıması, kendini bilmesi, kendiyle barışık olması. Yedincisi çiftlerin karşılıklı güveni. Sekizinci partnere karşı sevgi, saygı. Dokuzuncusu rahat ve gevşek bir halde sevişebilmek. Onuncusu utanç duygusundan arınmış bir şekilde cinsel ilişkiye başlamak. 11. madde cinselliğe iyi odaklanmak, konsantre olmak, bedendeki erojen bölgelerden gelen hazları hissedebilmek. 12.'si de beslenme ve spor. Şimdi bu maddeleri anlattığım gibi ufak böyle birazcık açarak vereceğim size. Açık iletişim. Belki önceki videolarımdan da izlediyseniz bundan ben özellikle çok önem verdiğim bir konu. Açık iletişimde çiftler birbirleriyle konuşmalı. Akıllarındaki tüm kaygıları, korkuları, üzüntüleri, geçmişte yaşadıkları üzüntülü olayları, rahatsız eden ve isteklerini kesin olarak net bir dille birbirlerine anlatmalılar. Bunun dışında cinsellikten beklentileri neler? Cinsel fantazileri neler? Bunları partnerleriyle paylaşmalılar. Ve çift sorunların çözümünde biz aslında açık iletişim olarak ilk adımı açık iletişimi soruyoruz ve bunu öncelikli olarak yapılandırmaya başlıyoruz. Sorunlu bir cinsel yaşamınız varsa bunun için ilaç nedir diye bana soruyorsanız bunun oral bir ilaç tedavisi yok. Daha samimi bir iletişim ve iletişimin tek yolu da konuşmak. Konuşma eylemi sırasında önemli bir ayrıntı var. Mesajların partneriniz tarafından yani söylediklerinizin partnerinizin yanlış anlaşılmadığına dikkat etmeniz gerekiyor. Misal şunu dediniz, hep kendini düşünüyorsun. Sen bencisin, benimle ilgilenmiyorsun, benim cinselliğim senin için önemli değil. Bu cümleleri söylüyorsan baştan kaybettin demektir. Böyle cümleler kurulmamalı. Misal, kadınsın ve eşine söylüyorsun. Ön sevişmeyi uzun tutarsak, yatakta daha kaliteli vakit geçirebiliriz, daha keyif alabiliriz. Böylece seni daha çok hissedebilirim. Bunu dediğinde bunun sonucunu partnerin bu şekilde duyduğu zaman kendini eleştirilmiş, suçlanmış, yargılanmış, cezalandırılmış hissetmez. Kendini, ilişkinizi ve sizi yeniden gözden geçirir ve çoğunlukla da olumlu olarak size dönüş yapar. İkinci madde, ideal ortam. Küçük tatlı dokunuşlar var, tatlı konuşmalar var, loş ve sıcak bir ortamdasınız. Dinlendirici bir müzik var fonda, temiz nevresimler, yumuşacık yastıklar. Yani böyle şeyler aslında çiftlerin, kadınların, erkeklerin cinsel enerjisini yükseltirler. Ve bizim en tavsiye ettiğimiz ortamlar. Bir de yemek yedikten sonra seks yapmayın. Tıpkı benim şu anda nefes nefese kalmam gibi. Az önce Ali ile beraber yemek yedik. Ne zaman yemek yesem böyle nefes nefese kalıyorum. Siz de sakın yemekten sonra seks yapmayın. Sevişmeden önce soğuk içecekler, dondurma, buzlu içecekler, buz. Bu gıdalar dolgun bir mideye neden olur ve soğuk içecekler, yiyecekler de cinsel enerjinizi azaltır. Bir başkası da böyle çok yorgunsanız, açsanız,
kızgınsanız, öfkeliyseniz, kafanızda farklı düşünceler varsa, çözemediğiniz sorunlar varsa cinsel ilişkiye girmeyin. Çünkü bunlar da cinsel enerjinizde dengesizliğe yol açar. Sevişmeden yarım saat önce tuvalete gidin. Dolu idrar torbasıyla cinsel ilişkiye girmek, özellikle kadınlar için söylüyorum, vajinal hissiyatı engeller. İdrar geliyormuş gibi bir hisse neden olur. Ve ayrıca çok sıkışma hissi cinsellikte odaklanmanızı engeller. Ortamdan bahsederken sıcaklığı da konuşmak lazım. Yani çok soğukta ya da aşırı sıcakta sevişmek de böyle elektromanyetik alana ve o da cinsel enerjide dengesizliğe yol açar. Çok sıcakta sevişmek istemeyiz. Çok üşürken de sevişmek istemeyiz. Hiç böyle ideal oda sıcaklığında sevişmeye çalışın. Bir de kaslarınızı çok yoracak aktiviteler yaptıysanız sonrasında cinsellik yaşamanız zor olabilir. Spor aktivitelerinizi cinsellikten önce değil, daha erken bir saatlerde yapın ki kaslar biraz dinlenebilsin. Üçüncü maddeye geçelim. Dokunma ve okşama. Kadın cinselliğinin olmazsa olmazı. Ama son zamanlarda yapılan çalışmalarda erkek cinselliğinde de dokunma ve okşamanın yeri çok büyük. Özellikle ereksiyon sorunlarında ve erken boşalmada dokunma ve okşama egzersizlerini biz çiftlere öneriyoruz. Bazen toplumumuzda böyle korku verici yanları da olabiliyor dokunmak. Ama gerçek, yetersizlik hissi özellikle erkeklerde, partnerini yeterince tatmin edemezsem, ya işte ereksiyonunu koruyamazsam, erken boşalırsam gibi korkuları var. Bundan dolayı da kadınlara böyle dokunmak istemezler. Kadınların da onların böyle dokunmasını istemezler. Kadınlarda ne var? İşte zarar görürsem, kirlenirsem, beni aşağılarsa bu tarz korkularda ne yazık ki dokunmadan uzaklaşmalarına neden olabiliyor. Kısacası dokunmak iyidir hijyenik koşullarda yapıldığında. Cinsellik sevgi, şefkat dolu dokunuşlarla yapıldığında korkutucu olmaz, keyifli bir eyleme döner. Bu nedenle de cinsellikte mutluluğun sırrı çiftlerin birbirini hem bedensel hem de istek anlamında iyi tanımaları. Partnerinin vücudunu iyi tanımak, bedenleri, göz kapakları, dudakları, yüzü, göğüs bölgesi, elleri, kalçaları, bacakları, hatta ayak parmak ucuna kadar haz aldığı bölgeleri keşfetmek, birbirinizin bedeninden haz alarak, haz vererek dokunmak ve cinselliğe yaklaşmak önemli. Böylece partneriniz dokundukça kendi yönünüzü de keşfedeceksiniz. Karşınıza çıkacak bu yeni duygular aslında hoşunuza gidecek. Dokunmanın bir farklı yönüne geçeceğim. Aslında bu dokunmaya bağlı bir şey. Aşk oyunları. 4. maddemiz. Partnerlerinizin ilişkisinin eskiden olduğu gibi böyle bir zevkli, arzulu, heyecanlı olmadığı böyle uzun soluklu ilişkilerde, rutin giden monoton ilişkilerde biz özellikle aşk oyunlarını öneriyoruz. Aslında bunlarda böyle elle tutulur bir sorun yok. Kavga, gürültü de yok ama birbirlerinden artık eskisi kadar birlikte olmak istemiyorlar. Daha az vakit geçiriyorlar. Birbirlerinden giderek uzaklaşıyorlar. Eğer ben de böyle bir sorun var, bizim de evliliğimiz böyle gidiyor, işte ilişkimiz böyle gidiyor diye düşünüyorsanız ve bu sorunun cevabı sizde evetse, aranızdaki arzuyu, heyecanı, romantizmi ve o ilk tutkuyu yaşamanız mümkün mü? Tekrar yaşayabilirsiniz. İşte yatak odanızın ateşini yeniden alevlendirmenin ipuçlarını veriyorum size. Bu çok basit bir şey, aşk oyunları. Partnerinizle birlikte yapacağınız bu aşk oyunlarında böyle bazen çocukça olacak, bazen tuhaf olacak, bazen kışkırtıcı, hatta aptalca şeyler olabilir. Ve aşk oyunlarının en önemli parçası çiftlerin cinsel yaratıcılık duygusu. Önceden planlanması gereken bir rutini olmayan cinsel yaramazlıklardır diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Ve bu yaramazlıkları, fantazileri paylaşmak, mesela fotoğraf çekip bakmak, birbirini yeniden tanımak, tavlamak adına bir kafede buluşmak, bir barda randevulaşmak gibi. Partnerinize sevgi ve şefkat dolu küçük notlar bırakabilirsiniz. Evin farklı yerlerine, buzdolabına bırakırsınız, yatağın yanına bırakırsınız. Farklı mekanlarda sevişme, erotik masaj yapma, mum ışığında böyle bir şeyler içip dans etme, küçük hediyeler, işte partnerinizi küçük şımartma jestleri. Bu tarz böyle birbirinizi romantik olarak yaklaştıracak ortamlara gitmeniz gerekiyor. Romantizminizi arttırmanız gerekiyor. Ve onunla işte nasıl tanıştığınıza dair mesela bir yazı kalemi alabilirsiniz. Onu nasıl tavladınız, onu nasıl aşık oldunuz, onu ilk nerede gördünüz? Gerek kadınlara gerek erkekler için söylüyorum ama erkekler siz daha çok yaparsanız partnerinizi daha çok bağlarsınız. Böyle hikayeler yazıp bir yerlere bırakırsanız o zaman gerçekten iyi gelebilir. Bir de sevdiğinizi hani yazıyorsunuz, gösteriyorsunuz falan ama bunu böyle bir de davranışlarınızla, hareketlerinizle de
gerçekten göstermeniz ve hissettirmeniz gerekiyor. Aşk oyunları konusunda evet sevgili beyler, ben cesurum ama işte eşim istemiyor. Ya da işte hocam yapacak partner nerede falan diyorsunuz. Sevgili kadınlar, cinsel yaşamınızda cesur olun. Daha önce hayal bile edemeyeceğiniz kadar usta bir aşk oyuncusu olmaya çalışın. Zengin içerikli cinsel aşk oyunları repertuarını geliştirdiğiniz zaman cinsellik ömür boyu keyifli bir eylem haline gelecek. Uzun uzun anlatıyorum. Konu çok derin bir konu. Bizim de şu anda video çekiyoruz ya, ortamda ışıklar, uygun ortam, uygun sıcaklık. Ama var ki cinsel yaşam kadar keyifli mi? Düşündüğümüz zaman size bunları anlatıyor olmak gerçekten keyifli. Size bir şeyler anlatabilmek, toplumun bilincini ve genel sağlık düzeyine faydası olacak şeyler açıkçası beni de bir hekim olarak çok mutlu ediyor. Şimdi geldik ön sevişmeye. Hep önceki videolardan söylemişimdir, bilirsiniz ben ön sevişme bayağı anlatıyorum, bayağı konuşuyorum. Kadın cinselliğinin olmazsa olmazı. Daha uzun ve keyifli bir cinsellik için erkeklerde de bu boşalma denetimi diyoruz ya, erken boşalmayı engellemesi için kadınların da orgazma ulaşabilmesi için ön sevişme cinsellikte gerekli. Bu şekilde cinsellikten alınan haz artar, cinsel uyumsuzluklar ortadan kalkar. Bundan ötürü de seksi, şipşak yapmak yerine ön sevişmeye yeteri kadar zaman ayırmalı ve önem vermelisiniz. İşte o zaman sağlıklı, mutlu bir cinsel yaşama sahip olabilirsiniz. Diğer bir madde, kadın ve erkek kendini tanımalı, kendi bedenini bilmeli, kendiyle de, bedeniyle de barışık olmalı. Kendini tanımayan, kendini bilmeyen ve kendiyle ilgili olumsuz düşüncelere sahip olan çiftler cinsellikte de rahat olamıyorlar. Örneğin cinsel istek bozukluğunun arkasında ağır bir organik ya da psikojenik bir sorun yoksa bu cinsel isteğin olmamasının büyük ihtimalle nedeni bireyin işte bu fantazilerinin, arzularının kendi kendine farkında olmaması ile ilgili. Yani hiç kafasında bir fantazi yok, hiç erotik uyarılması yok. Aslında bu arzular ve fantaziler bir taraftan da kişinin suçluluk veya utanç yaratması nedeniyle de sağlıklı ve mutlu bir cinsel yaşamı kendi kendine de partnerine de engelliyor.